Mekke Anlaşması ne demek? Bugünlerde bir devrin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Herhangi bir devletin Suudi Arabistan, Türkiye veya Pakistan'a saldırmayı denediğini varsayalım. Buna cüret bile edemeyecekler. Çünkü tetiği çekmeye çalıştıkları an tepelerine Pakistan'ın nükleer bombasının inme ihtimalini düşünmek zorundalar. İslam dünyasının en etkili güçleri yani ağır topları aynı masaya oturdu. Bölgenin kaderini değiştirecek stratejik savunma ve güvenlik üçgeni kuruldu. Peki ama onlarca yıldır dış müdahalelerle sarsılan bu coğrafyada kurulan yeni denklem kötü planları nasıl bozacak? Bu video ile birlikte kanalımıza yeni stratejik analiz meraklarını kazandırmaya hedefliyoruz. Abone olursanız ve bildirimleri açarsanız küresel jeopolitiğin perde arkasını birlikte okumaya devam edebiliriz. Şimdi konumuza dönelim. Dışarıdan gelen hegemon güçler bölgedeki sorunları çözmüyor. Aksine krizleri daha da kalıcılaştırıp maliyetleri artırıyor. Amerika'nın kurduğu bölgesel düzen hem baskı altında hem de sallantıda. Yıllardır bölgeye getirdiği savaşlar ve istikrarsızlıklar yüzünden düzen çatırdıyor da. ABD bir küresel hegemon olarak davranamıyor. Önemli bir kapasite düşüşü yaşıyor ve bu Çin gibi bir karşısında rakip var. Burada yüklerini azaltmak istiyor. Bu yük azaltılırken Orta Doğu'daki güç boşluğu bu üç ülke tarafından hem siyasi hem ekonomik hem de askeri olarak doldurulması hedefleniyor. Devletler de birbirinden emin olmadan o temelin üzerine ekonomik yapılar inşa edemiyor. Kalkınma için karşılıklı güven şart. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın özellikle dikkati çektiği durum bu. Bu güven de ancak güçlü ittifaklarla sağlanabiliyor. Tıpkı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi. Ne olmuştu hatırlayın. Kıta yıllarca savaşlarla sarsıldı, ardından sahneye NATO çıktı. Amerika'nın tam güvenlik şemsiyesi altında kıta istikrara kavuşup refaha ulaştı. Günümüzde ise Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan başka bir ele ihtiyaç duymayıp kendileri bağımsız bir çıkış yolu istiyor. Sadece bir askeri ittifak olarak bakmamak lazım. Bu bir nevi Avrupa Birliği'nin ilk aşamalarını hatırlayalım. İşte Avrupa Topluluğu, Avrupa Çelik ve Kömür Topluluğu gibi aşamaları hatırlayalım. Bence biz şu an Avrupa topluluğundan Avrupa Birliği'ne geçişin bir aşamasındayız Orta Doğu için. Böyle bir ortaklık mekanizması kurulmuş durumda. Yani kendi güvenlikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaya çalışıyorlar. Bu ülkelerin temel hedefi yıllardır süren çalkantıları kalıcı olarak bitirmek ve istikrar sağlamak. Biz öyle bir coğrafyadayız ki dünyanın merkezi desek kesinlikle yanlış olmaz. O sebeple bu kadar kavga ve gürültünün tam ortasındayız. Kurulan bu yeni ittifak hem dış hem de iç müdahaleleri en aza indirmek için tasarlandı. Anlaşmanın Mekke'de imzalanması herkesin malumu kesinlikle tesadüf değil. Bu şekilde hem Tahran hem de Tel Aviv'e açık bir mesaj veriliyor. Ciddi bir bölgesel sahiplenme süreci başladı. Kurulan bu yeni mimari Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu hattındaki tüm stratejik alanları kapsıyor. Üstelik anlaşmanın omurgasında NATO'nun 5. maddesine benzeyen çok kritik bir prensip yer alıyor. Bir ülkeye yapılan saldırı doğrudan diğerlerine de yapılmış sayılacak. Tabi bunun için saldırıya uğrayan ülkenin ittifaka resmi bir çağrıda bulunması ve ortak bir oturumla karar alınması gerekiyor. Tıpkı NATO maddesinde olduğu gibi. Bu madde NATO için sadece 11 Eylül sonrası devreye girdi. Yani terörle mücadelede. Başın ya bizimlesiniz ya da onlarla dediğini hatırlayın. Bundan sonra Hindistan Pakistan'a saldırırken, İran veya Husiler Suudi Arabistan'a hedef alırken artık çok daha fazla endişe etmek zorunda kalacak. Ancak anlaşmayı test edebilirlerdi. İran, Riyad-İslamabad savunma anlaşması hayata geçmişken Suudi topraklarına hedef aldı ama Pakistan cevap vermedi. Aslında olayı daha da büyütmemek için stratejik bir adım attı şeklinde okuyabiliriz. O sıralarda Pakistanlı askeri yetkililer Arabistan'da görev alarak güvenlik ihtiyacını şu an için bu şekilde karşılıyorlar. Şimdilik Mekke Anlaşması emekleme döneminde diyebiliriz. Bizim aklımıza ilk önce hemen bir silahlı müdahale geliyor ama istihbarat paylaşımı olsun, eğitim paylaşımı olsun, işte savunma sanayinin ortak projeler geliştirilmesi olsun, bu gibi unsurlar da aslında bir nevi ortak savunma içerisinde düşünülebilir. Türkiye'de bütün aslında küresel anlamda önemli istihbarat servislerinin ve tecrübesi olduğunu söyleyebiliriz. Hakeza Pakistan'ın da benzer nitelikte önemli tecrübesi var. Bu tecrübelerin Suudi Arabistan'da paylaşılacağını söyleyebiliriz. İttifakın niyeti çatışma çıkarmak değil, tam aksine savaş ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak. Yeni denklemde bir hamle yapmayı planlayan her devlet karşısında bu üçlü bloğu bulacağını çok iyi bilecek.
Kararları almadan önce defalarca tartacaklar. Üç ülkenin aradığı şey de bu caydırıcı güç. İttifakın hedefinde resmiyette belirli bir ülke yok ama bölgedeki müdahaleci ve yayılmacı devletlerden açıkça şikayetçiler. Mesela İsrail bölgede sürekli sağa sola saldırıyor. Birleşik Arap Emirlikleri etki alanını sürekli genişletme peşinde koşuyor. Bu yeni ittifak hem İsrail'e hem de Abu Dhabi'nin artan nüfuzuna karşı güçlü bir set çekmeyi planlıyor. Bu ittifak bölgedeki istikrar ve barış ortamını bozmaya niyetli herhangi bir ülkeye karşı olduğunu ya da yapıya karşı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bölgeyi terörize etmek isteyen, bölgede kaos çıkartmak isteyen ülkelere karşı kurulduğunu ve caydırıcılık niteliği taşıdığını söyleyebiliriz. Burada tabii ilk aklımıza gelen ülke İsrail oluyor. İsrail'in özellikle Gazze'deki soykırımla beraber bölgeyi bir kaos ortamına sürüklemek ve bu çerçevede bölgesel bir hegemonya kurma planına aslında Mekke'de yapılan bu atılan üçlü imzayla net bir cevap verildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca artan tehditler karşısında geleneksel Amerikan güvenlik garantileri tamamen işlevsiz kaldı. Körfez liderlerinin Washington'a duyduğu güven sarsıldı. Amerika ile İran arasındaki çatışmalar sahada büyük bir gerçeği ortaya çıkardı. İran yüzlerce füze ve insansız hava aracıyla saldırdı. Bu saldırıları durduran temel güç Amerika ve NATO oldu. Amerikan savunma sistemleri yüksek oranda başarı sağladı ancak engelleyemedikleri füzeler ve dronlar da vardı. Bugün kurulan yeni ittifakın elinde söz konusu karmaşık saldırıları tek başına durduracak bir kalkan henüz yok. Ancak asıl mesele tam da burada başlıyor. Çünkü üç ülkenin adım adım inşa etmek istediği yapı işte bu bağımsız savunma mimarisi. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi devletlerin savaşı sürdürebilmesi için 3 hayati sütun var. Finansman, caydırıcılık ve teknolojik akıl. Kurulan bu üçlü ittifak tam olarak bu yükü omuzlarında paylaşıyor. Her ülke masaya kendi en güçlü hamlesini koyuyor. Suudi Arabistan sermaye ve enerji gücünü merkeze alıyor. Pakistanlar nükleer ve askeri caydırıcılık rolünü üstleniyor. Türkiye ise sahaya NATO'daki ikinci ordu olmasını, gelişmiş savunma sanayisini ve teknolojik üstünlüğünü yansıtıyor. Stratejik olarak bunlar birbirlerini tamamlıyor. Ortak bir caydırıcılık kuruluyor. Anlaşmasının özü aslında öncelikle caydırıcılığı tahkim etmek. Bu caydırıcılık nasıl tahkim ediliyor? Şimdi hem Pakistan ordusuna baktığımızda, hem Türkiye ordusuna baktığımızda, hem Suudi Arabistan ordularına baktığımızda bu üç ordunun birbirlerini tamamlayan özellikleri var. Özellikle Pakistan ve Türkiye'nin savaş tecrübesinin oldukça yoğun olması, işte Türkiye hem NATO çerçevesinde hem de bölgesel operasyonlar aracılığıyla şu an dünya üzerinde savaş tecrübesi en fazla olan ülkelerden birisi. Hakeza Pakistan, Hindistan'da mevcut olan sorunları nedeniyle sürekli aktif olan bir orduya sahip. Benzer şekilde Suudi Arabistan'da özellikle son 5-10 yılda ordusunun önemli bir cephe kabiliyeti kazandığını söyleyebiliriz. İşte Yemen'deki istikrarsızlık durumu, Hürmüz çerçevesinde çıkan durumlar, Irak'taki mevcut problemler, Suriye'de yaşanan gelişmeler, Kızıldeniz'deki güvenlik durumları gibi unsurlar göz önüne bulundurulduğunda Suudi Arabistan'ın da önemli bir tecrübesi olduğu görülüyor. Türkiye hava savunma alanında dünyanın en tepesine göz dikti. Alçak irtifa tehditlerine karşı eli son derece güçlü. Programlanabilir mühimmat kullanan Korkut sistemleri gökyüzünde adeta çelikten bir duvar örecek. Omuzdan atılan Sungur füzeleri ve Tolga gibi entegre sistemler sahada aktif. İşin bir de görünmeyen elektronik harp boyutu var. Koral ve İhtar gibi sistemler düşman araçlarını anında kör edip kontrollerini ele geçiriyor. Gökberk ve Alka gibi lazer silahları sürü saldırılarını havada anında eritiyor. İş balistik füze savunmasına gelince senaryo biraz değişiyor. Burada kapanması gereken daha büyük açıklar var. İran menşeli orta menzilli balistik füzeleri durdurmak gerçekten zor bir görev. Bu noktada Patriot veya SAMP-T gibi NATO sistemlerine olan bağımlılık hala devam ediyor. Fakat yerli üretim hız kesmeden sürüyor. Siper Blok 1 sistemi uçaklara ve seyir füzelerine karşı çoktan sahaya indi. Asıl hedefse çok daha ilerisi. Siper Blok 3 ve Blok 4 sistemleri doğrudan balistik füzeleri havada imha etmek için tasarlanıyor. Yüksek irtifada önleme yapabilecek güçlü bir üst katman hedefleniyor. Şu anda silahlanma dönemindeyiz dünyada. Emin olun bu üçlü en çok bu yüzden bir araya geliyor. İttifakın gücü tam bu noktada devreye girecek. Suudi Arabistan'ın finansal gücü denkleme eklenecek. Türkiye'deki savunma kurumlarının üretim kapasitesi şahlanacak.
Bunun üzerine Pakistan'ın saha tecrübesi eklenecek. Burada akıllara hemen teknoloji paylaşımı konusu gelebilir. Riyad imzaladığı savunma anlaşmalarında yerelleşme arıyor. Türkiye'de teknoloji paylaşımına sıcak bakıyor ancak bu durum kesinlikle yanlış anlaşılmamalı. Türkiye elindeki tüm kritik sırları ve teknolojiyi Suudilere tamamen devredecek değil. Zaten yıllardır sürekli yenilik katan, teknoloji üreten ve kendi kendine yeten bir ekosistem kurdu. Savunma sanayisi her zaman bir sonraki adımı planlıyor. Yani bir teknoloji masada paylaşılıyorsa şundan emin olabilirsiniz. Arka planda o sistemin çok daha gelişmiş ve güçlü bir versiyonu zaten üretilmeye başlanmış veya planları çizilmiştir. Bu yeni anlaşma aslında sağlam temeller üzerinde yükseliyor. 2025 sonlarında Riyad'la İslamabad karşılıklı bir savunma mutabakatı imzalamıştı. O dönem 8.000 Pakistan askeri savaş uçakları ve hava savunma sistemleriyle Suudi topraklarına yerleşti. 20 Ocak'ta bu konuyu derinlemesine ele almış ve Türkiye'nin de dahil olabileceğini ima etmiştik. Türkiye iki ülkenin de en kritik savunma tedarikçisi. Riyad bu adımla Pakistan ordusunun yıllara dayanan muharebe tecrübesine erişim sağlıyor. İslamabad ise Suudi yatırımlarıyla krizdeki ekonomisini güvence altına alıyor. Ankara'nın masadaki asıl kaygısı ise daha çok güvenlik sınırlarında yatıyor. Terör örgütü PKK, İsrail yayılmacılığı, İran, Suriye'nin istikrarı, Sudan ve özellikle Somali. Suudiler de satranç tahtasında taşları yerinden çoktan oynattı. Mısır, Somali ve Eritre ile safları sıklaştırdı. Yemen ve Sudan hattında Birleşik Arap Emirlikleri'nin politikalarına karşı net bir duruş sergiledi. Türkiye ise Somali'ye F-16 savaş uçaklarını konuşlandırdı. Ankara ile Abu Dhabi zaten Somali, Sudan ve Libya gibi birçok cephede karşıt pozisyonlarda. Aynı zamanda Türkiye, Sudan ordusunun en önemli müttefikleri arasında. Suudi Arabistan geçtiğimiz aylarda Sudan ordusuna 1 milyar doları aşan bir askeri destek sözü verdi. Bu destek doğrudan Pakistan üretimi uçaklar, zırhlı araçlar ve mühimmatlar şeklinde sahaya sürülecek. Üstelik bazı teslimatlar çoktan başladı. İlk zırhlı araçlar hedefine ulaştı bile ve sahada boy gösteriyor. Yakın zamanda Türkiye'nin Kızıldeniz koalisyonuna katılması da bekleniyor. Genişleyen çatışma ortamı İran'la Husilerin Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki ticari deniz trafiğini ciddi şekilde aksatmasına yol açtı. Bu durum ittifaktaki ülkelerin de ekonomisini ve ticaretini doğrudan tehdit ediyor. Suudi petrolünün büyük kısmı bu rotalardan geçiyor. Rotaların kapalı olması doğrudan gelir kaybı demek. Peki bu yapı gelecekte genişleyecek mi? Kapılar diğer ülkelere sonuna kadar açık. Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarına göre vizyon gerekirse tüm bölgeyi aynı çatı altında toplama hedefinde. Masadaki en güçlü aday açık ara Mısır. Teknik pürüzler giderildiğinde Kahire'nin ittifaka katılmasına kesin gözüyle bakılıyor. En büyük Arap ordusuna sahip olmak ittifak için büyük bir avantaj. Ayrıca Süveyş kanalı gibi dünya ticaretinin kalbi olan kritik bir rota ellerinde bulunuyor. Mesela Mısır gibi ülkelerin, belki Suriye'nin, ilerleyen dönemde Irak'ın da bu ittifakın bir parçası olması beklenebilir. Bu aslında uzun zamandır Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği bölgenin kendi göbeğini kendisini kesmesini önceleyen bir amaç, bir hedefi de var. Bu hedef doğrultusunda atılmış bir adım 3 ülke tarafından. Bu çoğalabilir. Burada dediğim gibi esas amaç Orta Doğu'yu yaklaşık mesela Soğuk Savaş biteli 35 yıl aşkın bir zaman geçmiş durumda ve belki de hala en istikrarsız bölge bu kadar zenginliğe rağmen Orta Doğu. Katar senaryosu da oldukça güçlü. Zaten Katar'la Türkiye arasında askeri bağlar çok derin. Pakistan'la da aynı. Doha'nın finansman gücü son derece yüksek. Ayrıca Kuveyt cephesi var. Orada da askeri üs kuracağımız yönünde haberler çıkmıştı geçen senelerde. Cezayir'le Suriye ve hatta dileyen İslam ülkeleri de uzun vadede bu denkleme dahil olabilir. Fakat bu ittifakın çok genişlemesi durumunda bazı ülkeler bunu doğal olarak tehdit olarak okuyabilir. Farklı paktlar ve karşı kutuplar kurabilirler. Çok vakit geçmeden zaten İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve Hindistan arasında benzer bir paktın kurulduğunu görebiliriz. Ben böyle bir paktın kolay kolay oluşabileceğini düşünmüyorum. Çünkü burada mesela hem Yunanistan'ın hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan'la ilişkilerini İsrail pahasına denize atacağını ihtimal vermiyorum. Şimdi zaten son dönemde Körfez'de bu bir güç mücadelesi vardı ve Suudi Arabistan burada inisiyatif alarak Körfez'in abisinin tırnak içerisinde kendisi olduğunu gösterdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de
Suudi Arabistan'da bir çatışmayı göze alabileceğini düşünmüyorum. Tabi bu ittifak ve büyüme senaryosu küresel başkentlerde çok farklı yankılanıyor. Beklendiği üzere en sert tepkinin İsrail cephesinden gelmesi muhtemel. Sürekli Türkiye aleyhtarlığı yapan Diaspora Bakanı Amichai Çikli'ye göre kurulan bu denklem İsrail için çok tehlikeli ve son derece rahatsız edici bir gelişme. İsrail basını zaten Türkiye'nin nükleer Pakistan ve Suudi Arabistan'la güçlenmesini Tel Aviv için büyük bir tehdit olarak manşetlerine çoktan taşıdı. Eski Başbakan Naftali Bennett aylar önce Türkiye'nin Pakistan'la birlikte İsrail'i kuşatacak bir Sünni eksen kurduğu uyarısında bulunmuştu. Ülkedeki genel algı bu yeni yapının İsrail için doğrudan stratejik bir risk olduğu yönünde. Bölgedeki hareket alanlarının ciddi şekilde kısıtlanacağını düşünüyorlar. Yunan basını ise durumu Atina'nın dış politikasına vurulmuş ağır bir darbe olarak okuyor. Suudi Arabistan'la Türkiye arasında kurulan bu stratejik bağın Ege ve Doğu Akdeniz'de Ankara'nın elini inanılmaz derecede güçlendireceği endişesini taşıyorlar. Hindistan güvenlik analistleri ve eski diplomatlar da durumu kendi çıkarları için son derece olumsuz bir gelişme olarak tanımlıyor. Anlaşmaya en eleştirel tepki ise şaşırtıcı olmayan bir şekilde Tahran'dan geldi. Üst düzey resmi bir kınama olmasa da meclis kanadından çok sert mesajlar verildi. Milli Güvenlik Komisyonu üyesi İbrahim Rızai, kağıt üzerinde kurulan ittifakların Suudilere güvenlik getirmeyeceğini savundu. Geçmişte Amerikan yönetiminden alınan desteklerin de bir işe yaramadığını hatırlattı. Avrupa ise meseleye son derece temkinli yaklaşıyor. Hatta olumlu da diyebiliriz çünkü enerji yollarının güvenliğinin sağlanması kıtanın işine geliyor. Ancak NATO üyesi Türkiye'nin bölgede bir güvenlik yapısı kurması bazı Avrupalı karar alıcıları derinden rahatsız edebilir. Washington ilk etapta süreci bölgesel yük paylaşımı olarak okuyabilir. Özellikle İran tehlikesine karşı bölgesel güçlerin sorumluluk alması kısa vadede işlerine gelebilir. Aslında ittifakın kuruluşu Amerika'nın yeni stratejisine de uyuyor. Zira Washington'ın desteklediği şey bölgesel yük paylaşımı. Diğer devletlerin caydırıcılık ve güvenlikte daha fazla sorumluluk almasını her zaman istiyor. Ancak tek bir şartı var. Bu devletlerin Amerikan merkezli güvenlik mimarisine bağlı kalmasını arzuluyor. Fakat uzun vadede Amerikan güvenlik mimarisinin dışında tamamen bağımsız bir yapının oluşması durumu Beyaz Sarayı mutlaka rahatsız edecek. Süreci sessiz diplomasiyle sınırlamaya çalışıp ipleri tekrar kendi ellerine almak isteyecekler. Amerikan güvenlik garantilerinin giderek zayıfladığı bir dünyada orta güçler kendi göbek bağını bizzat kesiyor. Bunu daha önceki bir videomuzda detaylarıyla işlemiştik. Onu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Tüm bu stratejik hamlelerin ardından akıllarda şunlar kalıyor. İttifak çok daha yeni ve gelecek vaat ediyor. Kısa sürede büyük beklentiler içinde olmamak gerek. Ancak ileriye dönük olumlu tarafları var. Bu devletlerin tehdit algıları ve öncelikleri her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca anlaşmanın ortaya koyduğu bu güçlü motivasyon yarın gerçek bir çatışma ve kriz ortamında test edilirse süreç tam olarak nasıl işleyecek henüz tam olarak bilinmiyor. Masadaki bu dev güç birleşimi sahada gerçekten nasıl operasyonel hale gelecek? İşte bölgedeki gidişatı tam olarak bu soruların cevabı belirleyecek.